Güzel bir güne kalktık. Sabah şu anda erken 8.30-9'a geliyor. Datça Mutafest'e gidiyoruz. Arkadaşlarımın bir kısmı akşamdan gitti. Biz de bugün yola çıkıyoruz. Perşembe gitti onlar. Biz Cuma gün gidiyoruz. Bir gün geç katılabiliyoruz. Bugün güzel bir yoldan süreceğiz. Yol boyunca sizin için videolar çekmeye çalışacağım. Biliyorsunuz bu Zero to Hero yolculuğundaki gideceğim en uzun yol olacak bu. Uzun yol deneyimi açısından da güzel bir çalışma olacak. Yoldan bir sürü videolar size paylaşırım. Fotoğraf makinem yanımda. Çekebilirsem fotoğraf çekerim. Yol güzergahımız geleneksel güzergah. Aydın, Muğla, Marmaris, Datça şeklinde olacak. Yolda Aşıklar yoluna bir uğrarız muhtemelen. Akkaka'ya girer miyiz bilmiyorum. Akkaka'ya belki gireriz. Oradan da Marmaris'e uğramadan Datça'ya gideriz. Marmaris'te pek gidip de görecek kimsemiz yok şu anda. Yoldan görüşürüz o zaman. Elden kruz var bende. Sana elimle kruz yapıyorum çek. Evet sevgili arkadaşlar. Ben şuradan bir daha bir yayın işi deneyeyim. Şöyle bir basayım. Datça yolundan herkese merhabalar. Önde Ardıç gidiyor. Bir tane arkada bir arkadaş geliyor arkamızdan. Şimdi İzmir'den Aydın'a giden otobanımızdayız. Otoban hava çok güzel bir kere, öncelikle onu söyleyeyim. Bütün hafta yağmur yağdı. Dün itibariyle yağmur kesildi. Bulutluydu. Bugün artık çok güzel bir hava var. Şimdi gideceğimiz güzergahta da havayı gösteriyor. Orkestra öyle. Güzel fotoğraflar çekiyoruz. Umarım yoldan eğlenceli bir yolculuk olur. Dün akşamdan arkadaşlarımızın bazıları festival alanına ulaştılar. Tabii bu arada mikrofonun ses girişi olan mikrofon kameranın mikrofonunun led getirdi. Ne kadar rüzgar gelecek onu bilmiyorum. Belki de hiç ses alamayacaksınız. O da artık yapacak bir şey yok. Post prodüksiyonda rüzgar sesi temizlemek çok mümkün olmuyor. Şimdi Shell'de duracağız. Duman Shell'de duracağız. Bir suydu bilmem ne bisküviydi şöyle yapıyoruz. Çünkü haftamıza bir atıştırmalık ve su ihtiyacımızı karşılayacak bir şeyler koyuyoruz. Aydın'a gireceğiz. Aydın'da bir dolaşırız belki. Aktif beni gezdirir. Oradan çıktıktan sonra işte Çin'den Muğla o şekilde devam edeceğiz. Marmaris'ten de Datça tarafı. Yolu. Evet evet, sesin geliyor şimdi. Demin kesin düşünüyorum. Sıkıntı yok. Ben de izleyiciyle ve Doğan'la konuşuyorum. Biliyorsun benim izleyicilerim içinde bir tane Doğan var. Ya, yaşlı Doğan. Öyle düşün. Gelecekten Doğan'a da şey yapıyor mu? Var ya, çocuklar hani mektup yazıyorlar. Gelecekte açalım falan diye. Bu videolar 65-70'e yaşarsak, o yaşlarda hala YouTube'da kalırsa, bu videolar da silinmezse falan gibi case'ler gerçekleştiğinde bakmaya çekiliyor bunlar. Ulan biz motorla gezdiydik falan diye. Çünkü şöyle bir şey var abi, geçmişte yaşanmış olanların çoğusu ilişkin değil yok. Sadece böyle silik hatıralar var kabaca. Hani öyle bir şey olduydu falan diye. Halbuki videosu olsa şimdi ne kadar eğlenceli olur. Millet düğün videosunu seyrediyor, o kadar etkileniyor. Bilmiyorum, videolarımın en sadık izleyicisi benim zannederim. Mesela geçen senenin başında, 2025'in başında çektiğim videoları bile dönüp izliyorum. Çünkü şu anda sürüş becerimle otomatik arasında fark var. Bakıyorum şöyle olmuş böyle olmuş falan. Ya gittiğimiz yerler var mesela, hatırlıyor musun? Bir şeye gittik, ormanın içine girdik de gidemeyip döndüydük. Bak sende kalmamıştır o. Bende duruyor, ben izliyormuştur diyorsun. Pamuk kasatı zamanı gelmiş. Her tarafta pamuk var, fark ediyor musun? Bakalım ses. Alo alo. S. S. Yazın bu yoldan şeye gitmiş. Güzelçamlı'ya gitmiş. Onun da bir videosu var.
Güzel Kuşadası'ndan Selçuk'tan sonra Hanım'dan Güzelçamlı'ya giderken buradan gittim. O, ya ben otoban tarzı yer kullanmıyorum. Ben zaten normal karayollarını da kullanmayı sevmiyorum. Köy yollarından falan gitmeyi seviyorum ama bazen hani varmak gerekince bir yere bir saate kadar mecburen kullanıyorsun. Şimdi bugünkü seyahatimizde İlter'de gelecek. 12'de çıkacak onlar. O da market gidecek kadar biraz vakit geçireceğiz. Aydın tarafında ikisi yakalayıncaya kadar. Ardış'ta ikimiz genellikle biz bir yere gitmiyoruz. Sonra bir yerde biten yolculuklar yapıyoruz. Yani o yüzden Ardış'ta sürmeyi çok seviyorum. İbrahim de buna uydu. Bizim Batu'da sağlığı el verdi. İşte bize eşlik ediyor zaman zaman. Ben bir yere varmayı sevmiyorum. Varınca çünkü yolculuk bitmiş oluyor. Ben yolda olmayı, yolculuk yapıyorum hissediyorum. Bu esnada çevreyi izleyebilmeyi. Çubukdemir böyle çeken tırları görünce de içim gider. Çubukdemir tırda taşıyabileceğin en güzel yüktür Ardıç. Gençliğimde tır şoförlüğü yaparken çok yükleştim. Öyle yaylana yaylana gidersin bu olduğu zaman. Sonbaharın serinliğini hissediyoruz. 20 derece sıcaklık. Ben kışlık montun içini çıkardım. Bak gidenler var yanımızdan Ardıç. Festivaller. Tabii herkes bizim gibi obak vurmaya gitmediği için ufacık bir yiyecek kadar bir şey almış gidiyor millet. Biz obak vuracağız anasını satayım. Yani motorcu 5 kişiyiz. 2 tane de araç var. Birisi minibüs sanırım. Her şey çıkartma yapacak gibi gidiyor. Olsun bu da keyifli. Hadi ben susayım biraz yol seyredin. Rüzgar sesi olacak ama. Karşıdaki dağın silüeti falan çok güzel görünüyor. Yalnız durunca şu kapatma unutmayayım da şu vizörü falan bir sileyim. Bir de şu ön camın. Müsait arkadaşlar. Ben bu motorda kornanın yerini bulamıyorum. En büyük sorunum o. Sinyale bak. Ben ilk önce parmağımı sinyale koyuyorum. Bir yukarı çıkarıyorum orası korna. Tabii bana zaman kaybettiriyor. Kornayı acil çalmak gerekirse onun için acil çalmak gerekmeyecek şekilde sürüyordu. Hayır kimisinde o düğme aşağıya doğru basıyor. Kimisinde sağa doğru basıyor. Kimisinde sola doğru basıyor. PCX'de yanılmıyorsam sola doğru basıyor. ADV'de sağa doğru basıyordu. Bunda aşağıya doğru basıyor. Hayır sadece yerini değiştirmiyor dikkat edersen. Kullanım şeklini de değiştiriyor ki. Ama şey olsun yani kendini yeni motorda hissedesin diye belki de. Ege bölgesinde çok güzel tarım bölgelerinden geçiyoruz. Torbalı. İleriden sol tarafa doğru Ödemiş'e doğru giden kocaman bir Ödemiştire Vadisi var. Daha geride Salihli'ye doğru giden bizim o tarafta Ankara yolunun içinden geçtiği bir şey var. Vadi var. Buralarda çok güzel. Trafik. Minibüsten sonra minibüsten sonra
Biz benzinliğin önüne doğru gidelim. Tamam yanaş. Benzinliğin önünde boşluk vardır ya. Neyse artık geçtin orayı. Gir. Ama oradan geri itmek gerekecek. Yok. Çok geç kaldın artık. Normalde motorla böyle girilmez. Var var. Bak bu sol yukarısı yanmış görüyor musun? Zaten Ege bölgesinde dolaşırken her yer yanık geliyor. Şimdi evde deadcat'im var ama yanımda yok. Mikrofonumun deadcat'i düşmüş. Evet. Kamera mikrofonumun. Şimdi Aydın'dan çıktık arkadaşlar. Ben biraz da videoya konuşayım. Arkadaşların da haber olsun mevzudan. Aydın'ın içerisinde bir 45 dakika kadar işimiz vardı. Yarım saatte bitti işimiz. Şimdi bir Shell arıyoruz. Benzin alacağız. Shell'den de İlter'i arayacağız. İlter biz şurada duruyoruz diye. Ona göre planlama yapacağız. Aslında bir tane Shell yok geldi önümüze ama ya benzin diyesiye geçtik onu. Geri dönmek de pek istemedik. Usul usul gidiyoruz. Bir Shell'de duracağız bakalım. Çevredeki dağlar çok güzel burada. Buradan sonrası zaten yolun çok güzel. Tabii denizle birleşen tarafı ayrı. Onu kastetmiyorum. Denizsiz karadaki güzellikten bahsediyorum. Hem yol çok güzel, hem tabiat çok güzel. 30 sene falan, 32 sene önce buralardan geçtiğimizde gidiş geliş bir yolumuz vardı. Doğa yine aynı doğaydı. Burada geçtiğimiz köyler buna benziyordu ama içindeki insanlar tabii ki kültürel olarak bambaşka insanlardı. Sosyal ağların gelişmesi, insanların birbirine etkileşimleri her şeyi değiştirdi. Bir aynılaşma var. Eskiden o kadar iletişim olmayınca her yerin kendine özel özgü özellikleri vardı. Sadece orada olan, sadece şurada olan. O bir yerde durduğunuz zaman hiçbir yerde görmediğiniz bir şeyi orada görüyordunuz. Şimdi artık öyle bir şey yok. İletişim çok yoğun ve hızlı olduğu için bir şey nerede varsa kopyaları her yerde var. Çok daha uzun zamanda sanırım kültürel olarak hiç farklılık kalmayacak diye öyle bir endişem var. Kültür farklılığı çok eğlenceli bir şey çünkü normalde. Yok. Shell buluncaya kadar Çin'e geldik ya. Shell de karşıda zaten. Petrol ofisinden de alabiliriz. BP'ye gir o zaman hadi BP olsun. Ama BP kaldı mı da ülkede? Giden hangisiydi? Opet miydi giden? İşte petrol ofisi var burada da. Artık geçtik basmaz ben o kadar. İşte BP burası yani. Senin anlayacağın. Oğlum bak biz seninle beraber bir, bilmiyorum Gari de biz seninle beraber zaten bir yere girebilmemiz mucize bizim. Ya biz seninle şuraya mı girsek, buraya mı girsek, oraya mı girsek derken yol bitiyor. Bak sen de tüm seyahatlerimizde sadece bir tane köyde durabildik. O da Barbaros köyünde hatırlıyor musun? Evet bir tanesinde dahi durmuşluğumuz yok. Burası pek oturulur gibi değil. Şurası biraz köhne görünüyor. Dur hele az daha ileride bir şey var.
Zaten hep ileride bir şey var. Ne o? Düştü mü? Turuncu unutmayın da ortalama yakıt ne yakıyor? Bayat bir bakayım 10 litre mi yakıyor? Ne yapıyor anasını satayım? Abi buradan giderken niye BP koyarsın ki burada 3 kilometre var diye? Hayır bir de yapılıyor. Gir gir. 4,7 benim de ortalama tüketimim. Ama bu sadece bu yolda değil tüm yollarda. Bizim Yaşon'un arabada bu kadar yakıyor. He? Memnun memnun. Hı.
Evet sevgili arkadaşlar, kameramın 10 dakikalık bir şarjı var. 10 dakikalık şarjıyla bir konuşayım size. Aşıklar yolundayız. Geldik, burada birer nar suyu içtik. Sakar'dan indik. Yol boyu epey durduk. Çine'de durduk. Çine'de Mehmet Zengin'de köfte yedik. Oradan devam ettik. Muğla durmadan Sakar'dan indik, buraya geldik. Şimdi geri dönüyoruz. Çene kameramın şarjı bittiği için size oralarda çene kameramla kayıt çekemedim ama Insta çekmiş herhalde. Müzik sevmediğinizi biliyorum ama bir müzik eşliğinde size az bir miktar görüntü oradan feed ederim. Sakar'dan indikçe yukarıdan görüyorsunuz. Motorcular gidiyor sürekli. Ya bugün çok fazla miktarda motorcuyla birlikte gidiyoruz. Bugün aslında birinci gün ama insan yani bir gün izin olup gelebilen çok kişi var gördüğüm kadarıyla. Şimdi Marmaris'e doğru gidiyoruz. Fakat Okluk tarafından gideceğiz. Hava yaklaşık 7-7.30 gibi kararıyor. 2 saatlik bir yolumuz kaldı takriben. Ardıç, İlter ben sürüyoruz. Bir tane arkada bir kapımızda arkadaşlar var İlter'in iş yerinden. İlter bir durdu orada ama siz gidin dedi, bir usul usul gidelim. İlk sürüşü keyfini de yaşadık. Bugün iyi oldu böyle. Dağdan inmesi eğlenceliydi. Ee, Her zamanki gibi yüksek hızlı dönülen Çine virajları güzeldi. Yol genel olarak çok rahat geçti. Benim geleneksel kaskın başımı sıkması dışında başka bir sorunla karşılaşmadık şimdiye kadar. Yolda bol miktarda radar uygulaması var. Bu iyi bir şey. Trafik bayağı güvenli akıyor. Telefonumun şarjı azalmıştı. Telefonumu şarja bağladım. Insta'yı yolda sürekli enerjide tuttum. Insta epey bir alt. İşte ne kadar 5 saattir yoldayız. 5 saatlik video çekmiş. Onu export etmesi günler sürer. Ne olsun varsın, yapacak bir şey yok. İnsanın öyle bir şey var. Tabii ön camımdan çektiği için ön camımdaki hareleri orada göreceksiniz. Bu arada çok uzun yıllardır, 20 yıla yakındır bu yoldan gitmemiştim. İlk kez Marmaris tarafına doğru gidiyorum. Gençliğimin bir kısmı buralarda geçti ama Ardıç senden çok fazla hışırtı geliyor. Senin mikrofon yerine bir bakmamız lazım. Bir şey mi sürtüyor? Sanki hani mikrofona bir şey vuruyormuş gibi bir ses geliyordu. Şimdi kesildi. Yavaşlayalım da daha da yavaş gidemeyiz. Sonuçta 78. Tamam. Çok güzel bir ortamdan gidiyoruz gördüğünüz gibi. Yemyeşil buralar. Yanmamış yerleri geldi bile İlter zaten. Uçurtma şeklinde geliyor.
Kulak tıkaçlarımı takmayı unutmuşum bu sefer. Ben de diyorum bir aşırı gürültü var. Tıkaçlarla konfor çok iyi oluyor. Hala bir şeyler patlıyor senden Ardıç. Sanki rüzgar alıyor. Şey kesici devreye giriyor. Gürültü kesici. Bırakıyor yine çat diye rüzgar sesi geliyor. Tekrar devreye giriyor. Öyle bir his var. Biliyorsunuz sabahtan da konuşmuştum. Datça Motofest'e gidiyoruz. İlerlerden belki size başka şeyler de konuşurum. Şimdilik Insta'ya geri dönelim. Evet sevgili dostlar, kameramın ne kadar süresi var bilmiyorum. Çene kamerasını tekrar açtım. Koy tarafından geçtik. Marmaris'e uğramadık. Her taraf zaten çılgınca motorlu dolu. Arkamızdan da bir arkadaş geliyor. Gündüz feneri gibi. Şimdi Datça yolunun keyifli virajlarında ilerliyoruz. Üçlü bir grup sürüşümüz var. İlter, Ardış, ben sürüyoruz. Bir de arkada bilemediğimiz bir motor geldi. 4 kişi olduk. Datça'nın viraj yollarında. Hızlı bize o gelen abi ya. Aynen. Herkes kendi becerisi kadar sürsün diyorlar. Kafile geliyor ya. Arkadan gelen kafile. Ha, orada toplanıyorlardı ya. Onlarla mı gidiyor? Geldim geldim. Işık gözümü çok alıyor bazen.
GS'lerin böyle gidebilmesinin bir de sebebi var. Ön amortisörleri. Onların ön amortisörleri bizimkilerden farklı çalışıyor. Onlar mesela senin hissettiğin o tedirginliği hiç hissetmiyorlar. Motor onlara hissettirmiyor. Girdi. Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Uçtu gitti Batu. Yoldan çektim çekebildiğim kadar biraz ama şarjımız yetmedi yolda maalesef. seni arkadan çekemedim. Abi şöyle bu benim izleyicilerle konuştuğum çene kameram. Bu. Öbür kameralarda ses kaydetmiyor. Şu anda geldik kamp alanındayız. Şöyle çevrede bir grup arkadaş mevcut. Şurada da bir grup arkadaş var. Burası sanırım motorcu cenneti. Yolda motor cennetine giden yol idi. Hani Yeşil Yol filmindeki gibi. Yol boyu motorcu yani 100 tane motorcuyla geldik. Benim için kariyerimde acayip bir ilerleme oldu. Ben yılbaşında ehliyet almıştım. Yılbaşına ne kadar kaldı? 2 ay var, 3 ay var. 2 ay var. Bir sene olmadan Bir sene olmadan buradaki motor festivali ikinci motor festivaline 700 cc motorumla geldim. Fena bir ilerleme değil. 750. Bayağı da geldim yani. Bayağı geldi. 50'den 750 50'den 750. toplandı. Ama yarın senin şu motor başında 50'den 750 hikayene bir çekim yapmak lazım. Çekelim, Festivaldeyken. çekelim. Ama bugün iyi eğlendik. Artist'le sanırım son 2 yıldır yaptığımız virajların ne iki? Ben 9 aydır yapıyorum da Ardıç'ın belki 2 yıldır belki de 5 yıldır yaptığı virajı tekte yaptık biz. Kaç viraja girdiğimizi bilmiyorum. Mesela eğitimde öğretiyorlar. Birinci virajdan çıkıyorsun, ikinciye girerken ortaya geliyorsun. Sanırım bir 30 tane falan zaten bitişik viraj çıktık. Hele Marmaris Datça'sı. Evet orası efsane. Biz bir de şeyde Okluk tarafında da öyle bir yerden geldik. Yani dön o tarafa nispeten hızlıydı orası. Gerçi tarafı biraz yavaş oldu. Abi soğumadan yemeği abi. Şimdi de konser olacak. Konser alanının şöyle dibinde bir yerde zaten çadırımız. Oturduğumuz yerden konser izleyeceğiz. İbo görebiliyor musun orada? Sen bu tarafa gel göremiyorsun. En kötü şöyle yanaşırız. Bugün Adamları bütün gün gördüm. İlter ve 2 tane arkadaşı, sevgili dostlar burada bizimle beraber. Güzel bir yolculuk oldu. Fakat motor yani eğer şey olmasa yani motorla yakalayamayacaktık adamları. Yani öylesi gidiyor. Evet araba da yani arabamız şoförden seri. Evet. Yani kendisi değilse de şoförden seri bir aracımız mevcut. İşte böyle. Yarın çekeriz bakalım biraz bir şeyler. Şimdi belki şeye gideriz. Sahnenin oraya falan gidersek konserden biraz çekeriz. Evet. Çıkalım. Bana nasıl yardan adam bir haber Cim yanıyor Bana nasıl yardan adam bir haber Harikasınız.
Ardıç pankartımızı söküyor. Kamp alanındaki işlerimiz epey bitti. İlter Reis burada gençler çadırları söküyorlar. Böylelikle Datça Motofest'e hoşça kal diyoruz. Motorlar zaten yürümeye başladılar. Ya hızlı bir şekilde millet toplandı gidiyor. Genellikle adet öyle çünkü mesafe uzak mesafeden Diyarbakır'dan gelen var. Akşam konser buradaydı. Konser alanı burası. Biz de şimdi bir yarım saate yola çıkacağız herhalde. Anam. Görüşürüz. Haydi bismillah bakalım. Bunun güzelliği de uzaklardan çekiyor gördüğün gibi. Abi atlama önümüze. Hadi bakalım yürüyün.